Herkese selamlar. Ben öbür tarafım. Hayır ya, sağ bir tarafa. Onları da dinliyorum. Ne bileyim, anlamadım. Talk loud, please. To you or to them? To this? Bir adım şu tarafa doğru alın. One step left, please. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Derbi öncesi Joshua King bugün bizlerle birlikte. Öncelikle genel bir değerlendirmesiyle başlayacağız. Hem takımın durumunu hem bu derbi karşılaşmasını. Sonra sizin sorularınıza geçeceğiz. First you can start talking about the general situation of the team and the preparations of the derby match, then they will make questions. Okay. No, of course we had a great win the other day after getting a defeat against Trabzon and the week after that as well. And it's important to bounce back. And we know the game coming up on Sunday is a derby. It's the first thing I heard when I signed for Fener. My best friend who said, "Make sure you're ready for the gala game 8th of January." And it was the first fixture I looked at when I signed. So I'm really looking forward to it. The fans is always amazing for us at home, even away. And I know they will be behind us until the last whistle on Sunday. So I'm really looking forward to it, and so is the team. Tabii ki son maçımızda güzel bir galibiyet aldık. Trabzonspor maçında kaybettikten sonra oynadığımız lig maçında ve son oynadığımız lig maçında bu iki maçta galibiyetle ayrılabildik. Bizim için içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi. Şu anda pazar günü oynayacağımız maçın bir derbi maçı olduğunu biliyoruz. Ben buraya ilk geldiğim zaman en yakın arkadaşım bana bahsetmişti. 8 Ocak'taki Galatasaray maçına hazır ol demişti. Ben de zaten gelir gelmez fikstüre bakmıştım. Bu maç için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız bu sezon her zaman bizim arkamızda oldular. Deplasmanlarda oynadığımız maçlarda da aynı şekilde. Biliyorum ki pazar günü de son düdüğe kadar bizim arkamızda olacaklar. Ben ve takım arkadaşlarım bu maç için sabırsızlanıyoruz. Ahmet Bey. Bizim için de derbi klasikleri vardır. Bunlardan bir tanesi de gerçek Fenerbahçeli olma konusu. Genelde derbi öncesi futbolcuların bunun hakkında bilgisi var mı ve gol atmakla ilgili ne düşünüyor diye soruyoruz. Kendisi bayağı bilgili. Bunun için buraya geldik dedik. Bu konuyu biliyor mu? Gol atma hedefi hakkında ne söylüyor? So you already have a lot of knowledge about it, but there is a tradition here. We say that if a football player scores a goal against Galatasaray, becomes a real Fenerbahçe player. Did you know about it, and what would you like to say about this, scoring a goal against them? Yeah, of course. I heard about that rumor before I came here, and all my Turkish friends, I always say when I went to Fener, if you score against Gala, the fans will love you even more. But for me, I don't think too much about this. I personally think to help the team in every game. Gala is one game and 3 points, and is an important game, especially for the fans. But you have to look at the bigger picture. We are here this season to win the championship, and we go on Sunday to get 3 points. But I don't focus too much extra if I score against Gala or not, because the end of the road, the most important is to win the championship, and this is what I'm aiming for, to contribute with my skills and pace and help the team. But of course, it would be extra special to score against Gala. But for me, the most important is to win the game. Tabii ki bunu buraya gelmeden önce duymuştum. Türk arkadaşlarım bana bahsetmişlerdi. Eğer Galatasaray'a karşı bir gol atarsan taraftarlar seni daha da çok sever diye. Ama ben şu an bunu düşünmüyorum. Ben her maçta takımıma yardım etmek istiyorum. Galatasaray maçı da bir maç bizim için 3 puan değerinde. Tabii ki taraftarlarımız için önemli. Ama büyük resimde bizim asıl amacımız lig şampiyonluğu olmak. Dolayısıyla ben her maçta takımıma yardım etmek istiyorum 3 puan almasında. Gol atayım diye ekstra odaklandığım gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü belirtmiş olduğum gibi günün sonunda bizim için önemli olan şey ligi kazanmak. Amacım bu. Hızım ve yeteneklerimle takımıma bu anlamda yardım etmek istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi Galatasaray'a gol atmak tabii ki benim için ekstra özel olur. Ama en önemlisi bizim için o maçı kazanmak.
kendisi yaşadığı sakatlık nedeniyle 95 gün sahalardan uzak kaldı. Ve dönüşünde de 2 gol 2 asist performans gösterdi. Bu sakatlık sürecinde neler yaşadı diye anlatabilir mi? So you suffered an injury and you were away from the team for 95 days. And after coming back from the injury, you scored 2 goals and you made 2 assists. How was this process when you were injured? No, I think for any player being injured is tough, and especially when you come to a new club. And I signed, and I didn't have no preseason, and I started to get going and scoring a few goals, and then I got injured and I was out for 10 weeks. And the toughest there is the mentally be away from the new team. The team is winning, which is positive, but you don't feel really a part of it when you're injured and a new player in a club. So it was really tough mentally for me. I moved my family over. It was a lot of change for them. But after the international, I really worked hard to get back and get the fitness. And it's a bit of a blessing in the sky that the World Cup came when it came, because I was managed to restart and actually get a pre-season, which I didn't get at the start of the season. And I had 4 weeks with the team, where we really worked hard, and I felt like that gave me a lot of fitness and confidence, and I think I've done well until then, since then, and contributed. Of course, every striker wants to score every game or assist every game, but Ronaldo and Messi don't score sometimes. So realistically, it's not going to happen every game. But what you can do as a player and a forward is give everything for the team, make runs, create space for other strikers, and work hard for the team. And when everyone does that together, then this team with the players we have, the mentality of the coach is hard for us to not achieve something big. Her oyuncu için sakatlanmak, takımından uzakta kalmak zordur. Özellikle de bir takıma yeni katılmışsanız, ki ben buraya katıldığımda sezon öncesi hazırlık dönemi geçirememiştim. Sezon başlangıcında birkaç gol atmıştım. Daha sonrasında yaklaşık 10 haftalık bir sakatlık yaşadım ve mental anlamda benim için zordu. Çünkü o dönemde takımda kazanıyordu, ki bu pozitif bir şeydi takım için. Ama o dönemde takımın bir parçası olamamak, sakat olmak, takımdan uzak durmak benim için mental anlamda zordu, ki ailemi de buraya getirmiştim. Ama milli arada gerçekten çok iyi çalıştım. Dünya Kupası arası aslında benim için gökten gelen bir mucize gibi oldu. Çünkü belirtmiş olduğum gibi sene başında sezon öncesi hazırlık dönemi geçirememiştim. Ve bu lige verilen arada gerçekten çok çalıştık. 4 haftalık süreçte takım olarak çok çalıştık. Bu da bana hem fiziksel anlamda kondisyonumu yukarı çekmeme hem de özgüven kazanmama yardımcı oldu. Ondan sonra da zaten iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Her forvet oynadığı zaman goller atmak, asistler yapmak ister. Ama Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı maçlar olabiliyor. Dolayısıyla her maç gol atamazsınız. Ama yapabileceğiniz şey elinizden gelenin en iyisini vermek, koşular yapmak, takımınıza boşluklar yaratmak, çok çalışmak. Bunları yapabilirsiniz. Mental olarak da gerçekten çok iyi bir hazırlanıyoruz. Böyle bir teknik direktöre sahip olursanız zaten büyük şeyler başarmamanız pek mümkün değil. Süleyman Bey. Abdülhamid'in ardından yaptığı asker selamını taraftarlar çok sevdi. Onun açıklamasında ben Fenerbahçe'nin askeriyim demişti. Taraftarlar Mert Hakan Yandaş'a da komutan diyorlar. O zaman merak ediyoruz takımın generali kim? Bir de selamını biraz daha açarsa, Galatasaray maçında da yapacak mesela gol atarsa. So after you scored your first goal for Fenerbahçe, your celebration was a soldier salute, and the fans liked it a lot. And now they call Mert Hakan as the general of as the commander of the team. So who is the general of the team? And could you describe us a little bit more about the celebration? Will you do it again if you score against Galatasaray? I don't know. I go with the feeling, of course, but I have never ever celebrated like this before I came to Gala, and it was more something that just came to me as a feeling, because I felt like the fans on Instagram, in media, just the Fenerbahçe fan was something I never felt before, and I felt like I wanted to repay them. And after I scored my first goal, I didn't plan or anything, I promise, and it just came to me, and I felt a bit like a soldier wanting to do everything I can in my power, as long as I'm on the pitch, to put a smile on their face. But no, if I score against Gala, I'll probably do the same celebration. But let's see.
Aslında o an içimden gelen bir şeydi bu. Daha önce yaptığım bir gol sevinci değildi. Daha çok belirtmiş olduğum gibi o an içimden gelen bir his, içimden gelen bir duyguydu. Çünkü taraftarlarımızın göstermiş olduğu ilgi, bunu daha önce hiçbir yerde görmemiştim ve onlara bir şekilde bunu geri ödemek istedim. Ama de belirtmiş olduğum gibi o gol sevinci planlanmış bir şey değildi. O an kendiliğinden çıktı. Çünkü o an kendimi bir asker, her şeyini, bütün gücünü ortaya koymaya çalışan bir asker gibi hissettim ki taraftarlarımızın yüzünü güldürebileyim. Galatasaray'a karşı gol atarsam muhtemelen o sevinci yaparım diye düşünüyorum. Henüz planlamadım. Buse Hanım. Kendisi 0.67 gol ortalamasıyla kariyerinin en fazla dönemini yaşıyor. So you are having the best performance of your career. You have an average of 0.67 goals per game. What would you like to say about this? No, I'm feeling good. First of all, I'm playing in a great team with great players. We have a manager who gives us the right tactic, the right structure, and we're working hard every day. And when we go on the pitch, we know what we meant to do in each game. Everything is so detailed. So, of course, and also you have the hard work that we put in training. And when you are fit and worked hard in preseason, which we did after the World Cup, and even before, but I was injured, is easier to get going. And I'm not saying this because I'm at Fenerbahçe, but when you walk onto the Ultra Stadium at home with the fans, is impossible not to play with your heart. When you see the fans and how much it means to them, you want to give that little extra. Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir takımımız var. İyi bir oyuncu grubumuz var. İyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Ve teknik direktörümüzün bize vermiş olduğu doğru yapı, doğru taktiklerle birlikte bunun da üzerine antrenmanla çok çalışmayı eklediğiniz zaman bu zaten kendiliğinden gelişiyor. Biz her maçta ne yapmamız gerektiğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Çok detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Antrenmanlarda çok fazla çalışıyoruz. Özellikle Dünya Kupası için verilen arada çok çalıştık. Yazın hazırlık döneminde de takım çok iyi çalıştı. Fakat ben o dönemde takımdan sakat olduğum için uzaktaydım. Bu dediğim şartlar olduktan sonra tabii ki performans sergilemek daha kolay oluyor. Fenerbahçe'de olduğum için söylemiyorum ama özellikle evimizdeki oynadığımız maçlarda bir futbolcunun kalbinden oynamaması imkansız. Taraftarların buna ne kadar değer verdiğini gördükten sonra siz de ekstra performans sergiliyorsunuz. Son iki soru Ahmet Bey. Dün akşam Galatasaray'ın maçı vardı. Maç sonunda teknik direktör Okan Buruk biz bir gün eksik dinlendik diyerek bu duruma bir gönderme yaptı. Fenerbahçeli ilk bölümde çok yoğun maç trafiği oynadı. Ne söylemek ister? Bir avantaj oluşturacak mı gerçekten bu durum Fenerbahçe için? So last night Galatasaray played a match, and after the match their coach Okan Buruk said that they had one day less to rest. At the beginning of the season also the calendar of Fenerbahçe was very busy. So what would you like to say about this? Do you think that it's an advantage for you? No, I don't think it's an advantage. Of course, an extra day rest is extra when it's 2-3 days. But today they played yesterday. I watched the game with my son, and they have enough days. And also we had an away game far away and travel with the plane, and that's quite stressful. We coming back, and we was in yesterday. We had no day off to be ready for the game on Sunday. So I wouldn't say that should be an excuse. I think they have enough rest. We had enough rest. I know Gala won yesterday because I watched the game, and they look ready, and we are ready. So on Sunday we'll see who's the best team. Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer 2-3 gün fazladan dinlenirse bir takım o zaman evet avantaj olabiliyor. Ama belirtmiş olduğum gibi dün onların maçını da izledim. Oğlumla birlikte izledik. Onların da dinlenmek için yeteri kadar süreleri var ki biz maçımızı deplasmanda oynadık. Seyahat ettik uçakla. Dolayısıyla bizim açımızdan da stresliydi. Çünkü ertesi gün iznimiz de olmadı. Çalışmalarımıza devam ettik. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem onların hem bizim yeteri kadar dinlenecek süremizin, hazırlanacak süremizin olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın dün maçını izledim. Hem onlar hazırlar gördüm. Biz de aynı şekilde hazırız. O gün geldiğinde kimin daha iyi olduğunu göreceğiz. Son soru belli oldu. Derbi öncesinde tabii ki takımın son maçlarında verilen hakem kararları çok konuşuldu. VAR kayıtları açıklandı. Tarihi günler yaşandı. Bununla ilgili atanacak hakemle alakalı ya da maç içerisinde verilecek kararlarla alakalı bir güvensizlik hissediyorlar mı? Takım içerisinde konuşuyorlar mı acaba? Tereddütleri var mı?
So in the recent weeks, the decisions of the referees have been discussed a lot, and also some VAR recordings were released. What would you like to say about the referee of the derby? Do you guys, as a team, have some doubts of lack of trust in this issue? No, I'm a football player, and I do what I can and I know on the pitch, and I trust that the referees do their job, and are fair with that. Of course, even in the Premier League, you have referees in certain games and VAR that I've played for many years, which some teams are not happy with if they are losing or if some decisions are not going their way. And I think that's in any league. Referees are human and they make mistakes. But of course, in any team, and especially in the game on Sunday, which is a lot at stake, not just because of 3 points, but because of the meaning for the fans and the big derby. You want the referee to be neutral as possible, and I hope that for both us and Gala that the referees will be neutral. But again, referees are human; they make mistakes, and this is part of life. I don't have any complaints about the referees while I've been here because I played in the Premier League before, and I've not been happy with the referees. So this is just a normal thing in football. We just got to accept it. But again, the referees in these games, big derby, a lot of pressure. There's going to be some tackles and some arguments. This is normal in any derby. The referee have to be smart and be maybe a bit more patient and try and let the game flow. This is what I would say. Ben futbolcuyum. Ben en iyi yaptığım şeyi, sahada yapmam gerekenleri yapmaya odaklanmaya çalışıyorum. Hakemlere güveniyorum. Onlar da kendi işlerini yapıyorlar ki Premier Lig'de oynadım daha önce. Orada da bazı takımlar bazı hakem kararlarından memnun olamayabiliyorlardı. Kaybettikleri zaman veya bazı kararlar lehlerine olmadığı zaman. Bu tarz şeyler her ligde olabiliyor. Hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler. Her maçta hakemler ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Pazar günü oynayacağımız maçta 3 puanın ötesinde taraftarlar için çok önem arz eden büyük bir derbi maçı olacak. Dolayısıyla hakemin mümkün olduğu kadar nötr olmasını umuyorum. Belirtmiş olduğum gibi hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler. Bu hayatın bir parçası. Premier Lig'de de hakem kararlarından benim de memnun olmadığım zamanlar olmuştu. Ama bu normal, bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Derbi maçlarında çok fazla baskı oluyor. Pazar günü de bu şekilde olacaktır. Saha içerisinde çok fazla sertlik, mücadele ve tartışma olabilir. Bunlar normal. Ama bence hakemin yapması gereken şey akıllı olup biraz daha sabırlı olup oyunun akmasını sağlamaya çalışmak olmalı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Finish? Finish. Thank you. Kolay gelsin.